Amerikan İç Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kimliğiyle yüzleştiği en yıkıcı dönemdi. 1861 ile 1865 yılları arasında süren bu savaşta Birlik ve Konfederasyon orduları karşı karşıya gelmişti. Yaklaşık 640 bin Amerikalı hayatını kaybetmişti. Bu savaş yalnızca kölelik üzerine değildi. Sanayileşme, eyalet hakları, ekonomik çıkarlar ve siyasi güç dengesi bu çatışmanın merkezindeydi. Kuzey hızla sanayileşirken, Güney tarıma ve köle emeğine dayalı bir düzeni korumaya çalışıyordu. Abraham Lincoln'un seçilmesi, Güney eyaletleri için bir kırılma anı olmuştu. O, köleliğin yayılmasına karşıydı ve bu durum Güneyli elitler için ekonomik bir tehdit anlamına geliyordu. Bu yüzden ayrılmayı tercih etmişlerdi. Gerçek tarihte savaş, Kuzey'in zaferiyle sona ermişti. Birlik korunmuş, kölelik kaldırılmış ve Amerika tek bir devlet olarak yoluna devam etmişti. Ama ya bu sonuç ortaya çıkmasaydı? Bu alternatif dünyada savaş, Kuzey'in kesin zaferiyle bitmezdi. Savaş uzar, kayıplar artar ve Kuzey kamuoyu giderek yorulurdu. Bu noktada Birlik Generali George McClellan gibi isimler öne çıkardı. McClellan, savaşın kazanılamayacağını düşünen ve Güney ile barış görüşmelerine sıcak bakan bir figürdü. Eğer bu görüşler siyasi karşılık bulsaydı, birlik savaş çabasından vazgeçebilirdi. Bu senaryoda tam olarak bu olurdu. Bir barış anlaşması imzalanırdı, konfederasyon bağımsız bir devlet olarak tanınırdı. Amerika artık birleşik kalmazdı. Kuzey ve Güney iki ayrı devlet olarak varlığını sürdürürdü. Ancak bu ayrılık kalıcı bir huzur getirmezdi. Her iki tarafta kendisini gerçek Amerika olarak görürdü. Sınırlar çizilmiş olsa da düşmanlık devam ederdi. Washington D.C., konfederasyon sınırına çok yakın olduğu için kuzey başkentini taşımak zorunda kalırdı. Bu bile ayrılığın ne kadar derin olduğunu gösterirdi. Savaş sona erse bile ekonomi iki tarafı birbirine bağlamaya devam ederdi. Kuzeyin tekstil sanayisi Güney pamuğuna ihtiyaç duyardı. Güney ise pamuk ihracatıyla ayakta kalırdı. Bu ticaret iki düşman devlet arasında geçici bir denge yaratırdı. Ancak bu denge kırılgandı. Avrupa'da bu denklemde önemli bir rol oynardı. İngiltere ve Fransa Güney pamuğunu bir koz olarak kullanırdı. Ancak pamuk Hindistan ve Mısır'dan da temin edilebildiği için Güney Avrupa'ya tam anlamıyla güvenemezdi. Birleşik ve güçlü bir Amerika olmadığı için dünya dengesi tamamen farklı şekillenirdi. Avrupa, Amerika tarafından yeniden inşa edilmezdi. Marshall Planı ortaya çıkmazdı. NATO gibi ittifaklar kurulmazdı. Bu da Avrupa imparatorluklarının daha uzun süre ayakta kalmasına neden olurdu. Afrika ve Asya'daki sömürge düzeni daha geç çözülürdü. Konfederasyonda kölelik hemen sona ermezdi. Kölelik, anayasal olarak korunan bir sistemdi. Ancak zamanla uluslararası baskılar, ekonomik yaptırımlar ve sanayileşme ihtiyacı artardı. Bir noktada kölelik kaldırılmak zorunda kalınırdı. Ama bu, eşitlik anlamına gelmezdi. Siyah nüfus özgür olurdu ama siyasi haklardan yoksun bırakılırdı. Oy kullanmaları engellenirdi. Toplumsal olarak ayrıştırılırlardı. Bu ortamda Ku Klux Klan ve benzeri ırkçı örgütler çok daha güçlü hale gelirdi. Bu yapılar yalnızca gizli örgütler olmazdı. Devletin göz yumduğu, hatta dolaylı olarak desteklediği araçlara dönüşürdü. Amaç net olurdu. Siyah nüfusun siyasi güç kazanmasını engellemek. Bu düzen, Güney Afrika'daki apartheid sistemine benzerdi. Azınlık, çoğunluğu kontrol ederdi. Konfederasyonun varlığı, dünyaya tehlikeli bir mesaj verirdi. Irk temelli yönetimlerin mümkün olduğu gösterilmiş olurdu. Bu durum, başka ülkelerde de benzer uygulamaların önünü açardı. Irkçılık, evrensel bir utanç değil, politik bir tercih haline gelirdi. Amerika küresel bir denge unsuru olmadığı için bölgesel çatışmalar daha uzun sürerdi. Kimse düzen kurmazdı, kimse hakemlik yapmazdı. Dünya daha sessiz ama daha acımasız olurdu. Teknoloji gelişirdi ama daha yavaş ilerlerdi. Büyük birleşik yatırımlar olmazdı. Buna karşın devlet denetimi artardı. Özgürlükten çok istikrar öncelik kazanırdı. Bu dünyada Amerikan rüyası doğmazdı. Göç, umut değil, belirsizlik olurdu. Amerika, fırsatlar ülkesi değil, ikiye bölünmüş bir kıta olurdu. İnsanlar kendilerini artık bir ulusun parçası olarak değil, ait oldukları ırk ve bölge üzerinden tanımlamaya devam ederdi. Bu durum, çoğunluk konumundaki ırkların güç kazanmasına yol açardı. Devletler, ulusal birlik adına azınlıkları korumak yerine çoğunluğun taleplerini esas alırdı. Azınlık topluluklar üzerindeki baskı giderek artardı.
Zamanla bu baskı yalnızca siyasal ve ekonomik alanla sınırlı kalmazdı. Zorla göç ettirmeler, bölgesel temizlikler ve sistematik dışlamalar sıradanlaşırdı. Kendi devletlerini kuramamış, uluslararası bir korumaya sahip olmayan azınlıklar için bu dünya son derece acımasız olurdu. Bu topluluklar ya asimile olmaya zorlanırdı ya da yavaş yavaş yok olmaya mahkum edilirdi. Ortaya çıkan huzursuzluk geçici bir kriz değil, nesiller boyu süren kalıcı bir istikrarsızlık haline gelirdi. Bu dünya büyük patlamalar yerine yavaş yıkımlar üretirdi. Sessiz baskılar, görünmeyen acılar. Bu dünyada büyük ve kapsayıcı ittifaklar asla kurulamazdı. NATO gibi uzun vadeli, geniş güvenlik yapıları ortaya çıkmazdı. Bunun yerine yalnızca 2 ya da 3 devleti kapsayan, çıkar temelli ve kısa ömürlü birlikler oluşurdu. Bu ittifaklar ortak değerler üzerine değil, ortak korkular ve geçici tehditler üzerine inşa edilirdi. Bugünün müttefiki, yarının rakibi olurdu. Uluslararası düzen, kalıcı dengeler yerine sürekli değişen saflarla ayakta durmaya çalışırdı. Güçlü devletler bu kırılgan yapıyı korumak yerine kendi nüfuz alanlarını genişletmeye odaklanırdı. Bu da dünyayı durmaksızın yeniden şekillenen bir çatışma alanına çevirirdi. Savaşlar artık tek bir büyük patlama halinde yaşanmazdı. Ama hiçbir zamanda gerçekten sona ermezdi. Dünya sürekli düşük yoğunluklu yıkımların eşiğinde yaşardı. Belki şehirler büyürdü, belki teknoloji yine ilerlerdi. Ama küresellik hiçbir zaman var olamazdı. Devletler kapalı sistemlere dönüşürdü. Evrensel değerler, uygulanabilir ilkeler olmaktan çıkar, yalnızca hatırlanan fikirler haline gelirdi. Bu dünyada ilerleme, ortak bir geleceğe doğru değil, her devletin kendi güvenliğini merkeze aldığı dar yollar boyunca gerçekleşirdi. Ve tarih şunu yazardı: bu dünya kurtulmamıştı. Sadece parçalanarak yaşamayı öğrenmişti.